Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menopozla konuşmaya devam ediyoruz. Menopozda doyuracağım size efendim. Menopozdaki sorularınız, sorunlarınız gerçekten çok fazla ve toplumun kanayan yarısı. Bunları hiç kimse konuşmamış. Kadınlar gerçekten de bu konuda yardım ihtiyacı var. Şimdi merak ettiğiniz sorulardan biri geliyor. Menopoz döneminde hamile kalınır mı? Korunmaya gerek var mı? Korunmadan ilişkiye girilir mi? Şimdi eğer 40 ile 45 yaş arası bir menopoz dönemi varsa bu kadınların ilk 2 yıl içerisinde %5 ile 10 arasında menopozdan geri dönüş yaşayabiliyorlar. Yani 43 yaşındasın ve menopoza girdin diyorlarsa ve korunman gerekiyorsa 2 yıl daha korun. Çünkü o 2 yıl içerisinde yumurtlaman geri gelebilir. Dolayısıyla ben menopozdayım diye güvenip dolaşma. Eğer gebelik istemiyorsan mutlaka korunmaya devam etmelisin. Neymiş kritik sınır? 40 ile 45 yaş arası. Peki 45 yaşından sonra durum ne? 45 yaş ile 50 arasında menopoza girmiş kadınlarda, ki bu menopoza girmiş ifadesini biraz açmak istiyorum. 1 yıl süreyle hiç adet görmemek demek. Bu kadınlarda da ilk 1-2 yıl arada tek tük de olsa yumurta üretilebiliyor. İşte benim böyle bir hastam vardı. 51 yaşında menopozdaydı. 1 yıldır adet görmüyordu. Sonra kapımı çaldı. Ben hamileyim diye. Yani güvenmeyin. 50 yaşından sonra da 1-2 yıl içerisinde tek tük de olsa yumurtlama olabilir. Ondan dolayı da 2 yıl süresince ek koruma yapılmasını biz genellikle tavsiye ediyoruz efendim. Peki korunma metodu olarak ne kullanmanızı tavsiye ederiz? Şimdi o yaşlarda doğum kontrol haplarını çok tavsiye etmiyoruz. Neden? Emboli riski var. Yani pıhtı atabilir. Meme kanseri riski var. Bunun yerine ya eşiniz prezervatifle korunacak ya da spiral gibi bir yöntemle korunmaya devam edeceksiniz. Diyelim ki menopoza girdim diye korunmadınız ve hamile kaldınız. İşte o noktada ne yapacaksınız? O noktada öncelikli olarak gebeliğin sağlıklı olup olmadığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü bu dönem kalınan hamileliklerde yumurta yaşlı olduğu için genellikle çok sağlıklı bir gebelik beklemiyoruz. Takip edilen süreçlerde 6. 7. haftaya gelindiğinde çoğunlukla bebek oluşmamış oluyor. Gebelik kendiliğinden sonlanabiliyor. Velev ki sağlıklı şüphesi var. Gebeliğin kalp atışı devam etti. 7. haftadasınız. Ve tabii bu arada siz de gebeliği aldırmak ya da aldırmamak konusunda henüz kararsızsınız. Yasal olarak biliyorsunuz 10. haftaya kadar evliyseniz eşinizin rızasıyla beraber, evli değilseniz sadece kendi imzanızla beraber 10 haftanın altını tıbbi olarak tahliye ettirebilirsiniz. Ama gebeliğe devam etme kararı aldınız diyelim. O noktada da sağlıklı bir gebelik olup olmadığını mutlaka sıkı takibi gerekiyor. 12. haftaya gelindiği zaman ikili test, gerekirse NIP testi dediğimiz sizin kanınızdan bebek DNA'larını araştıran test yaptırıp ve ardından amniyosentez ve CVS dediğimiz başka genetik incelemelerle bunun teyit edilerek sağlıklı bir gebelikse devam edebilirsiniz. Ama ileri yaş anneliği belli riskler barındırır. Tansiyon gibi, şeker gibi, polidramniyoz gibi, işte ani bebek ölümü gibi, plasenta kanaması gibi bir sürü şey var. Gözünüzde çok korkutmak istemiyorum ama ben 52 yaşında bir gebelik takip edip de doğurttuğum, 48 yaşında takip ettiğim ve doğurttuğum çok da hastam var. Ama sıkı kontrolle, iyi bir izlemle o gebeliği sağlıkla sonlandırabilirsiniz. Ama dediğim gibi o belirli genetik testleri mutlaka yaptırın. Ama ve lakin ileri yaş anneliği de zor bir şey. Bu noktada eşinizle birlikte vereceğiniz bir karar. Menopoza gireyim derken 6 ay adet görmeyeyim deyip hamile gelen çok sayıda insan gördük. Eğer gebelik düşünmüyorsanız gerçekten ciddi anlamda korunun. Ya da partner değişikliği yaptıysanız, evlenip yeni bir evlilik yaşadıysanız ya da çoklu bir partner ilişkiniz varsa, ki çok tavsiye etmiyoruz, o zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapma riskiniz de vardır. Mutlaka bariyer yöntemlerinden biri, yani prezervatif ile korunmanızı size tavsiye ediyorum. Menopozda gebelik gerçekten kadınların çok merak ettiği bir konu. Menopozda hamile kalır mıyım korkusu gerçekten kadınların merak ettiği bir konu. Tıbben 1 yıl süreyle hiç adet görmemeye biz menopoz diyoruz. Çoğunlukla o 1 yıldan sonra genellikle yumurtlama olmaz. Ama yaşınız 45 ile 50 yaş arasındaysa o zaman 2 yıl içerisinde tek tük de olsa yumurtlama olabilir. Onun için o 2 yıl korunun. Yaşınız 40 ile 45 yaş arasında ve menopoza girdiyseniz %5 ile 10 olasılıkla menopoz geri dönecektir ve gene 2 yıl süreyle mutlaka korunun.
Korunmak için de doğum kontrol yöntemlerini, doğum kontrol haplarını, iğneleri, hormonlu spiral gibi, hormonlu kol altı implant gibi yöntemleri sizin için, yaşınız için çok uygun görmüyoruz. Ya spiral ya prezervatif diyorum efendim. Bunlardan biriyle korunabilirsiniz. Ha ki aklınız başınıza geç geldi. Yaş oldu 45. Siz daha çocuk düşünmediniz. Kariyer planlarının içindeydiniz. Ve dediniz ki eyvah menopoza giriyorum ama hemen çocuk yapmam lazım. O zaman ne yapmalısınız? İşte o noktada biz doğal hamilelik yöntemleri yerine preimplantasyon genetik tanıyla hamile kalmanızı öneriyoruz. Çünkü bu dönem sağlıklı bebe olma olasılığı zayıflıyor. Yani Down sendromu gibi, Turner gibi, Patau gibi çeşit sendromlar var. Yumurta kaldıkça yaşlanıyor çünkü. 45 yaşındaki gebelik sağlıklı olmama olasılığı çok yüksek. Belli bir yaştan sonra da yaşamla bağdaşmayacak anomalileri karnınızda taşıyıp size zarar versin istemeyiz. Yaşamla bağdaşan anomalileri doğurmak isteyebilirsiniz, doğurmak istemeyebilirsiniz. Sağlıklı bir bebek istiyorsanız tüp bebek merkezine başvurun eşinizle beraber. Sağlıklı embriyo genetik olarak bakılsın, sağlıklı embriyo rahminize yerleştirilsin efendim. Ki bu işin ideali nedir? Bizim yumurtalıklarımız 22 ile, yaştan bahsediyorum, 21, 22 ile 33-34 yaşına kadar çok sağlıklı yumurtalar üretir. Ama 35 yaşından sonra yumurtalıklarımız yaşlanmaya başlar. 21 yaşından önce de genetik olarak sağlıklı embriyodan ziyade başarısız gebelik şansı artıyor. Çünkü kadının rahmi, yumurtalıkları, bedeni gebeliğe çok hazır olmayabiliyor. İdeali 21 ile 34 yaş arası. 34'ü de çok fazla önermiyorum. 30 yaşından önce lütfen kariyer planlarınızın arasına çocuk sahibi olmayı da ekleyin efendim. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Hoşça kalın.